Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Arda Güler'in Atletico Madrid maçı sonrası Real Madrid'de yaşadıkları ile ilgili, basına yansıyan haberleriyle ilgili bu futbolcumuz gündem olmaya devam ediyor. Ama her şeyin öncesinde haberleri anlatmadan önce Bellingham, Mbappe ve Vinicius meselesi var. Arda Güler'in golünden sonra bunlar ayrı sevinmişlerdi. Arda'yı kutlamamışlardı. Şimdi burada benim de yanıldığım bir kısım oldu ama hepimizin yanılması kadar doğal bir şey yok. Çünkü televizyona verileni görüyoruz. Televizyonda olmayanını göremiyoruz ama stadyumdakiler görüyor. Anadolu Ajansı'nın da foto muhabirleri daha sonradan çekmişler. Fotoğrafları panellerde yayınlamışlar. Keşke onları burada gösterebilsem ama gösteremem. Telifli fotoğraflar. Ama sosyal medyada da tribünlerden çekilmiş videoları gördük. Mbappe, Vinicius ve Bellingham sevindikten sonra neden üçü bir arada sevindi bilmiyoruz başta ama daha sonrası üçü bir arada yeniden Arda Güler'e gidiyorlar ve Arda Güler'i kutluyorlar. Ayrıca diğer takım arkadaşları da aynı şekilde Arda Güler'i golünden sonra hepsi yanına gelip kutlamışlar. Biz birazcık ekranda gördüğümüz kısımdan dolayı yanıldık, onu söyleyeyim. Ya aslında ben de bu konuda ne oluyor diye bir önceki videomda bahsetmiştim ama bu düzeltmeyi de yapmış olayım. Geçelim. Evet, karşılaşmaya ilk 11 başladı. Arda 1-0 yenik düştü takımı ama Arda muhteşem bir top oynadı. Bir gol, bir asist, fakat sonra da işte bir penaltı pozisyonu var. Kimi net diyor, kimi tartışmalı diyor ama ben televizyondaki Türkiye'deki spor programlarının birçoğunda penaltı olduğunu duydum. Yani söylediler. Kendi yorumumun dışında konuşuyorum. Benimle alakalı değil. Sabahda Radyo Gol'de Emre Tilev'de duayen spor spikeri Emre Tilev'de penaltı olduğunu söyledi. Penaltı olmadığını söyleyenler var sosyal medyada. O tartışmalara yeniden girmiyorum. Ve evet, Arda Güler'in oyundan alınmasıyla ilgili de bayağı bir spekülasyon oldu. Teknik direktör Xabi Alonso Arda Güler'in oyundan alınmasından dolayı da eleştirildi. Çünkü Arda Güler oyundan alındıktan sonra topun hakimiyeti tamamen Atletico Madrid'e geçti. Bunu net bir şekilde gördük. Bir de şöyle bir haber çıktı. Nerede çıktı? Defensa Central'da çıktı. Xabi Alonso maç sonrası Arda Güler'den özür diledi başlığını atmışlar. Haberde başarılı teknik adam yıldız oyuncuyla yaptığı konuşmada belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım demiş. Haberin detayında Alonso'nun Türk futbolcuyu çoğu maçta ilk 11'de oynatmaya devam etmeyi planladığı da vurgulanmış. Arda Güler'in bu sezon La Liga'da 3 gol 3 asistle oynadığı ve Atletico Madrid karşısında da Mbappe'ye asist yapıp bir de gol attığı hatırlatıldı haberde. Ve Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Orta sahada oyun kurmaya çalışan tek oyuncuydu. Ancak teknik direktörün vermesi gereken önemli kararlar vardı ve oyundan çıkarmayı tercih etti yazmış Defensa Central gazetesi. Carlo Ancelotti de geçtiğimiz yıllarda benzer bir şeyler söylemişti. Onunla ilgili de işte özür diledi diye haberler çıkmıştı. Yani ne kadar bu özür içeriklidir ya da bir kendi kendine bir eleştiridir, kendini eleştirmiştir o noktada. Özür dilemiş midir gerçekten? Pek zannetmiyorum ama sonuçta böyle bir konuşma olmuş. En azından bu konuşmanın olması da iyi bir şey ama başka bir haberde maç öncesi, yani maçtan yaklaşık 2 gün önce bir video yayınlamıştım. AS gazetesinde bir haber çıkmıştı. Bu Maldonado isimli bir yazarları var ve bu yazarlara işte Bellingham'ın ilk 11 oynayacağını, Arda Güler'in oyunda olmayacağını söylemişti ama Xabi Alonso Arda Güler'i sağ açıkta da oynatsa bir şekilde oyuna soktu, ilk 11'i aldı. Yani bu AS gazetesinin basın yoluyla Xabi'yi biraz baskı altında tutma operasyonu da işe yaramadı. Ama bugün AS TV'de bir yayın vardı. Onların spor programlarından biri. El Larguero programında Real Madrid'in şimdiki dönemiyle eski dönemi kıyaslandı. Bu kıyaslamayı yapan Santi Jimenez isimli bir yorumcu, oranın yorumcusu ama sonuçta AS TV'de yorum yapıyor ve milyonlarca İspanyolu etkileyen bir kanal bu da. Sürekli övgü ve abartı içinde yaşadıkları için biraz paralel bir dünyada yaşıyor gibiler demiş Real Madrid takımı için.
Daha en baştan Mastantuo'yu Di Stefano ile Arda Güler'i de Lamine Yamal'la kıyaslıyorlar diyerek sanki hepsi çok iyiymiş gibi gösteriliyor demiş. Santi Jimenez gerçekten AS TV'de ve AS gazetesinde Real Madrid'in genç oyuncularına işte Arda Güler'e Mastantuono eleştirilen hedefi olabilir bence de. Yani o konuda ben bir şey yapmıyorum ama özellikle Arda Güler konusunda çok rahat eleştirdiklerini gördüm. Neler demişler? Sanki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve temelini oluşturan kadrosu artık yok gibi. Sadece forvette Mbappe var. Ama bunu söyleyen Santi Jimenez, yani forvette bir tek Mbappe'leri çok iyi, geri kalanı fasafiso demiş. Arda Güler bir Kroos, bir Modric, bir Casemiro değil demiş ama Mbappe'ye gollerinin birçoğunun asistini de Arda Güler yapmış. Yani ya da Arda Güler'in başlattığı pozisyonlar bir şekilde golle sonuçlanmış. Bunları görmezden gelmişler ve AS TV'de yine böyle bir yayın olmuş. Bu yayını İspanyolca, bu yayını ben Türkçe'ye çevirdim ama aralarda ne düşünüyorsun bilmem ne gibi konuşmalar var. Onları tabii ki burada şey yapmıyorum, teker teker okumuyorum, saçma olur. Ama genel olarak düşünce, genel olarak tartışma bu yönde. Valverde çok eleştirilmiş. 3 yıl önceki Valverde yok ama neden yok? Yanında Kroos'la Modric yok artık. Valverde de çok geri koşuyor. Sürekli topu kaptı gibi spikerin sürekli topu kaptığı yönünde söylemleri, anonsları oluyor diyor AS gazetesindeki yorumcular. Her maçta 14 kilometre koşuyor demiş Valverde ile ilgili. Mbappe'ye geri gelmezdi. Vinicius geri gelmezdi. Rodrigo da geri gelmezdi. Valverde bu konuda vazgeçilmezdi. Ama artık takım başka bir şeye evrildi diyor. Bu şeyle ilgili bu arada Ancelotti dönemiyle ilgili diğer spikerin Giuliano isimli diğer yorumcunun ona söylediği bir şey. Hani bu kadar eleştiriyorsun ama onlar da hiç geri gelmezdi Ancelotti döneminde. Her şey Valverde'ye kalıyordu gibilerinden bir şey söylemiş. Tabi aralarında böyle bir rabarba. Bir o konuşuyor, bir o konuşuyor falan. Genel olarak Real Madrid'in kadrosunu, şu anki kadrosunu fiziksel olarak iyi değil. Eski Real Madrid'le hiçbir yakından uzaktan alakası yok. Bir de kulüpler Dünya Kupası oynadıkları için de ekstra takım yorgun diye yorum yapmışlar ve bu noktada da işte Arda Güler'i de bir şekilde araya sıkıştırıp eleştirmişler. Valla AS gazetesi ne istiyor bilmiyorum ama Arda Güler oyundan çıktıktan sonraki oyun düzenini de görüyoruz açıkçası. Bunu onlar görmüyorsa bence burada biraz art niyet var derim ben. Bu işin altında bir art niyet ararım açıkçası. Çünkü sahanın kaybedilen 5-2 kaybedilen bile maçın en iyisi sahada Arda Güler bir gol bir asistle ve ona rağmen eleştirilerin hedefinde dediğim gibi bir art niyet var. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan teşekkürler. Sağlıcakla.